Biraz serinlemeye ihtiyacım var. Çok güzel oldu. Hafif bir de böyle su atıyor. Acayip iyi oldu. İnanılmaz bir sıcak var. İnanılmaz bir nem var. Yanıyor. Bugün Bangkok yanıyor arkadaşlar. Herkese günaydınlar, selamlar. Bangkok'tan sevgiler, saygılar. Nasılsınız? Ben iyiyim. Ama sıcak bir güne uyandığım için böyle enerjim gidiyor geliyor, gidiyor geliyor. Şimdi bir şeyler de yerim, içerim. Daha da enerjimi alevlendiririm dostlar. Çünkü bu videoda enerjiye ihtiyacımız var. Bol bol yerel pazarları gezdiğimiz, ilginç pazarları gezdiğimiz, sevilen pazarları gezdiğimiz bir video olacak arkadaşlar. Bangkok'ta ve çevresinde dolaşacağız. Buradaki dediğim gibi sevilen pazarları, ilginç pazarları gezeceğiz. Ve sizlere farklı yerel pazarlar göstermek istiyorum. Buraya gelecek olanlar için aynı zamanda bir rehber niteliğinde olur ve Tayland'ı, Bangkok'u merak edenler için de ilginç bir video olur. Kendimi sokaklara attım arkadaşlar. Bangkok'un kalbi sayılabilecek bir yerdeyim. Sponsorumuz Aura Sebulon Unique'ye teşekkür edelim ve hiç vakit kaybetmeden bu güzel pazarı gezmeye başlayalım. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebulon Unique sunar. Çatuçak pazarına orta yerden girmiş bulunuyorum arkadaşlar. Hemen kendime bir soğuk içecek aldım. Şöyle mango ve passion fruit karışımı bir smoothie aldım. 89 baht, 120 küsür TL bir şey yapıyor. Şöyle pazar yerine ortadan giriş yaparak başlayalım. Hem sağ tarafta hem de sol tarafta bir alan kalıyor arkadaşlar. Kapalı bir alan. Oralarda bir sürü dükkan var. Burada da Ramazan abimizin kebapçısı var, dönercisi var. Bayağı bir kalabalık, baksanıza. Çok da güzel kokuttular ha. Bayağı da güzel kokuttular. Bak, döner kebabı 90'a satıyorlar dürüm şeklinde. 90 baht tavuğu. Eti 120 baht. Karışık. O da 120 baht diyor. Tombik ekmekte olan onlar da aynı fiyat. Burası 1942'de kurulan bir pazar arkadaşlar. İlk kurulduğu zamanlarda tabii ki şöyle iç kısma gireyim ben. Burası çok sıcak çünkü güneşin altında dolaşmayalım. Hem iç kısımdaki pasajları görmüş oluruz, dükkanları görmüş oluruz. İlk kurulduğunda burası turistik bir yer değildi tahmin edebileceğiniz üzere. Yıllar geçtikçe burası artık turizme bir kucak açmış durumda. Bakın her yerde turistler var. Her yerde artık lokal bir pazar değil burası yani. Yani yerel bir pazar aslında ama turistik de bir pazar aynı zamanda. Öyle söylemem daha doğru olur. Kıyafetten hediyelik eşyaya, meyveden yiyeceğe bir sürü bir şey satılıyor arkadaşlar burada. Benim en çok ilgimi çeken bu tarz böyle heykelcikler. Birçok şey 100 baht, 150 baht, 200 baht. Genelde bu fiyat arasında bir şeyler alabiliyorsunuz. Mutlaka pazarlık yapmanızı öneriyorlar. 15.000'den fazla böyle gördüğünüz dükkan tarzı, tezgah tarzı yerler var arkadaşlar. İnanılmaz büyük bir yer burası. Yani gez saatlerinizi alacak bir yer. Fark ettiyseniz her yerde 100 baht işareti var. Şöyle etrafı sizlere göstereyim. Bayılıyorum şu tarz şeylerin koleksiyonunu yapmaya ya. Birazcık yüksekten başlıyorlar, tamam mı, fiyatları söylemeye. Daha sonrasında yavaş yavaş fiyatlar aşağı iniyor. İnternette pazartesi hariç her gün açık olduğu yazıyor. Ama asıl cumartesi pazar kalabalık oluyormuş burası. Özellikle cumartesi sabah 9 ile akşam 6 arası en kalabalık zaman dilimi olarak yazıyor internette. Öğle vakti insanlar buraya gelip böyle alışverişlerini vesairelerini yapıyorlar. Bir yandan böyle hafif serinlik veren bir havası da var bu iç kısımların. Klimalar var, vantilatörler var. Tabii sokak kısmına çıkarsanız orası birazcık sıcak. İnsanlar burada vakit geçiriyorlar. Bu tarz böyle paketli ürünler de var. Mesela 5 tane ufak çantayı 100 bahta satıyorlarmış. Mesela şu 3 tane biraz daha büyük çanta, bu da 100 baht. Burada magnetler var. 95 baht, 65 baht. 85 baht civarı. Yani aklınızın alamayacağı çeşitte şey var arkadaşlar burada. Bayağı bir saatinizi harcarsınız. Burada yastık kılıfları çok güzel. Şöyle göstereyim. Tayland'a özgü böyle filli yastık kılıfları da bakabilirsiniz. Hello. Bak 190 yazıyordu. 190 baht. Thank you. Şöyle ablamızın dükkanını göstereyim hatta ya. Yastık kılıflarına bir bakalım. Ben çok severim böyle şeyleri. Bolivya'dan almıştım kendime bir tane. Frida Kahlolu, filli. Pazarın içinde masajcılar da var. 20 dakika ayak masajı 100 baht diyor. 30 dakikası 150 baht. 45 dakikası 200 baht. 1 saati de 250 baht. Zaten şey kokuları geliyor. Tiger Balm, nane kokuları geliyor. Burası hamam gibi ya. Güneş bu şemsiyelere vuruyor ama hiçbir yerden vantilatör, klima gelmediği için burası yanıyor şu an, yanıyor.
Pazarın içerisinde yemek yiyebileceğiniz restoranlar da var. Aynı zamanda tatlı satan yerler de var. Burada çeşit çeşit yemekler görebiliyorsunuz. Biryani var, tavuk biryani, et yemeği var. Burada kızartılmış balık var. Yine kızartılmış balık tavuklar var. Balık köftesi var. Burada sticky rice mango yapıyorlar. Bu sütlaca benziyor birazcık. Bizim sütlaca benziyor. Böyle yapışkan pirinç sütle yapıyorlar. Üzerine böyle mango. Şu tarz böyle bir de fındık fıstık bir şey ekliyorlar. Sanırım yer fıstığıydı bu. Afiyetle yiyorsunuz. Gayet güzel bir tatlı. Pazarın orta yerinde şöyle bir saat kulesi var. Kadraja sığdırabilecek miyim? Şöyle bir saat kulesi var. Burası pazarın orta kısmı. Burada mesela şalvarlar var. Çok seviliyor. Tayland'a gelen herkes 1-2 tane şalvar alır. Tanesini 100 bahta satıyor. 3 tane alırsanız 280 diyor. 10 tane alırsanız 900 baht diyor. Abi biraz önce şey dedi. 10 tane alırsan dedi senin için 850 baht dedi. Abimiz diyor ki %100 yerli malıdır diyor. Bak ben yapıyorum diyor. Made in Thailand diyor. Hemen hemen her şeyin üzerinde fiyat var. Mesela şöyle yine çantaları göstereyim. Bunlar da 100 baht. Her şeyin üzerinde fiyat var ama yine de pazarlık yapılıyor burada. Yani herkes pazarlık yapıyor. Ve biraz da olsa düşüyorlar. Bazıları şey yazıyor. No discount diyor. Pazarlık yoktur diyor. Onlar fiyat düşmüyorlar. Yani ürün kalitesi olarak bir şey söyleyemem. Kaliteli şeyler de var. Basit materyalden yapılan ürünler de var. Ama hatıra olması açısından böyle fiyat performans diyemeyeceğim ama yine de hatıra olması açısından birkaç bir şey gelip buradan alabilirsiniz. Daha turistik yerler olan var. Gerçi burası da birazcık turistik olmuş durumda. Ama daha merkezi, turistik olan işte tapınakların, sarayların olduğu, Koh Samut gibi, hello again, buradan geçmiştim galiba. Tapınak gibi olan o tapınak bölgesinin olduğu, Koh Samut gibi meşhur caddelerin olduğu yerlerde fiyatlar bir tık daha yüksek olabiliyor. Bu pazarda daha düşük, onu gördüm. Bir dondurma yiyelim arkadaşlar ya. Kokonat ve süt karışımı dondurma aldım. Şöyle yapılışını sizlere hem göstermek istiyorum tekrardan hem de bayağı sıcak olduğu için soğuk bir şeyler iyi gider. Bu şekilde yapıyor arkadaşımız. Yani bu dondurmanın geneli böyle yapılıyor. Sadece bu arkadaşımız değil. What is your name? I am Rita. Your name is Rita. Rita. My name is Burak. Nice to meet you. Burak. 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 Okay, Yes. nice to meet you too. Where you from? I'm from Turkey. 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 Oh, okay, nice. Do you know Turkey? I know, but I never been. You've never been. Yes. There are some Turkish tourists here. I can speak a little English. Little English, Yes, okay. Sorry. No worries. Do you like Thailand? Yes, I really like Thailand. Wow. I've been 4 times here. 4 times. 4 times, oh, yeah. Oh. I think next time you living here. Sure. Kokonat ve süt karışımı fena. Çok fena. 100 baht. Yemekçilerin olduğu bir kısım buldum. Burada yengeç kızartması var. Bakın ufak yengeçleri kızartmışlar. Patates kızartmışlar. Fiyatlar da burada yazıyor. Yengeçler 150 baht. Patates kızartması 60 baht. Şöyle bir kaba koymuşlar. Burada sigara börekleri var. Spring rolls. Bu ne kadarmış? Sebzelisi 60 baht. Burada tatlı mısır varmış şu şekilde. Bu ne kadarmış? Bu da 60 baht. Burada çıtır karides var. 80 bahta satıyorlar. Orada da çıtır tavuk var. 70 baht. Burada ne varmış? Kalamar varmış. Şu şekilde kalamar kızartmışlar. Harç, böyle pane ile kızartmışlar. Bu da 100 baht arkadaşlar. Burada da mantılar var. Haşlanmış mantılar var. Kızarmış mantıdan ziyade ben haşlanmış mantıyı daha çok seviyorum. Bakın burada mantarlısı var, tavuklusu var, karideslisi var. Ondan sonra yengeçlisi var. Şey var bir de tavuklusu da var aynı zamanda. Sorry, my bad. Çantam çaptı abiye. Burada döner yapıyor abimiz. Hem et döner hem tavuk döner var. Baksanıza arkada da masalar var. Oturmuşlar, yiyorlar. Yemek kısmı demek ki daha kalabalık olan yemek pazarı kısmı burası. Her şey var ya burada. Yani gerçekten her şey var. Ne ararsan var abicim. Gel. Ne ararsan var ablacım. Çatuçak Pazarı'nın ana giriş kapısı burası. Birinci kapı olarak geçiyor. Hemen onun karşı tarafında Bangsoe ismindeki bu binayı göreceksiniz arkadaşlar. Burası Vintage Market, yani antika pazarı.
Hemen şuradan yolun karşısına geçelim. Biraz da antika pazarını gezelim. Burası da Tayland'ın, Bangkok'un en sevilen, ilgi gören pazar yerlerinden bir tanesi. Kendimi hemen karşıya attım. Yaya geçidinde adım atmanız gerekiyor bu arada durmaları için. Yoksa kolay kolay durmuyorlar. Bir de elinizi kaldıracaksınız şöyle. Antika pazarının ilk katındayım şu an. Monk amcamız da gelmiş burada, bir şeyler bakıyor. Savadika. Amcam ya, tapınağa bir şeyler alacak galiba. Ay bu güzelmiş ha bak. 9500 bahta satıyor bunu. Bu güzelmiş. Çok ağır olmasa ve pahalı olmasa tabii, bunlar iyi paradır. Güzel ve büyük bir tane almak isterim açıkçası. Hatta birkaç tane. Ne güzel işlemişler kurtu, baksanıza. Çok güzel işlemişler kurdu. Bakın burada eski sefer tasları var. İşe giderken çeşit çeşit yemeğinizi koyun, götürün. Hem evden sağlıklı yemiş olursunuz. Ev ekonomisi yapmış olursunuz. Gayet güzel, bak desenleri de çok güzel ha. Videoyu izleyen büyüklerim o eski günlere gitmiştir sefer tasını görünce. Genelde insanlar evden yemek götürüyordu. Şimdi herkes dışarıda yiyor. Ne yediğimiz belli değil. Sağlıksız, pis, pahalı. En güzeli evde yapacaksın. Nereye gidersen git evde yapacaksın, götüreceksin. Tertemiz. Hem ev ekonomisi hem lezzetli hem bildiğin bir şeyi yiyorsun. Bazı Buda heykellerinin önünde böyle fotoğraflar var. Sanırım bu kişiye adanmış bir Buda heykeli oluyor. Yani ben öyle anlıyorum. Hem Çatuçak pazarında hem de burada çok fazla porselen, tabak, çanak, bardak, bu tarz şeyler görüyorsunuz. Ve güzel fiyata da bırakabiliyorlar, yani biraz pazarlık yapmanız lazım. Bazıları hiç indirim yapmıyor, yani fiyat neyse o. Bazıları bu şekilde böyle takım olarak saklı kalmış ama tek tük kalanlar da var. O tek tük kalanlarda daha çok indirim alma imkanınız var. Yukarılara çıktıkça farklı şeyler satıldığını görüyorsunuz. Burası hem birinci el hem ikinci el kıyafet satıyorlar burada. Daha çok tekstil üzerine. Ayakkabı var burada. Her katta farklı bir şey satıyorlar. O yüzden her katı gezerken bayağı bir vakit harcayabilirsiniz. Yani ona göre hazırlıklı gelin. Burada bayağı güzel şeyler var ama inanılmaz pahalı. Mesela şu gömleğin fiyatını sordum. 1800 baht dedi. Bak çok hoşuma gitti gömlek. Ben severim bu tarz böyle oduncu gömleği tarzındaki şeyleri. 1800 baht dedi. Burası biraz daha böyle vintage takıldığı için, bir de ikinci el biraz daha kaliteli ürün satıyorlar ama ikinci el bir tık daha pahalı. Tabii ucuz olan şeyler de var. Yukarı kata çıkarsanız mesela burası 3. katta, 4. 5. katta daha uyguna kıyafet de bulabiliyorsunuz. Ama bayağı nevrini döndürüyor insanın burası. Çok büyük bir yer ya. Evet, geldik bir diğer yerel pazarımıza. Bunun ismi çok ilginç arkadaşlar. Ortor Kor Market diye geçiyor. Burası meyve pazarı olarak geçiyor. Hemen şöyle içeriye dalalım. Gördüğünüz üzere hemen sağ tarafta çiçekler var. Ritüellerde kullanıyorlar, ibadetlerinde kullanıyorlar. Bakın bir sürü meyve var ve o kadar güzel kokuyor ki burası. Ay çok güzel kokuyor be. Yani Tayland dediğiniz zaman, hatta Güneydoğu Asya'yı içine katıyorum, tropikal meyve olayı bambaşka. O kadar güzel oluyor ki yani. Aç mı kaldınız? Meyveye. Yani ejder meyvesinden, bakın armut var, elma var. Bu adını hatırlayamadım bu meyvenin. Orada kavun var, set yapmışlar. Mangolar var, ananaslar var. Passion fruitlar var. Geçin ablacığım, geçin ablacığım. Ben şurada kurutulmuş meyveleri göstermek istiyorum. Kurutulmuş mangolar, kajular, fındıklar, fıstıklar. Kapın kap. Ablamız mango ikram etti. Bakın bir sürü duryan bile var.
Şöyle kurutulmuş durian göstereyim sizlere. Ay çok iyiymiş ha kurutulmuş mango. Yani buraya gelip de meyveye düşmeyen bilmiyorum yani. Bence kendini sorgulasın. Buranın elmaları bakın. Buranın elmaları. Bu çok güzel, inanılmaz güzel. Çok hoşuma gidiyor benim. Bu da değişik bir meyve. Bu arada kendime bir tane oduncu gömleği aldım. Şöyle göstereyim. 200 baht. O da ne kadar yapıyor? 300 TL falan yapıyor. Burası da güzel bir yerel pazar. Taze meyve satışını görüyorsunuz burada. Burada mangolar var arkadaşlar. 300 baht. Kilosu mu 300 baht? Aynen 1 kilo 300 baht. Burada kilosu 200 bahta da var. Kilosu 150 bahta da var. Daha böyle olmamış bunlar ama bu biraz daha olmuş. Müthiş bir meyve mango ya. Bayılıyorum. Bak sakin, tertemiz, mis gibi kokuyor. Bakar mısınız meyvelerin güzelliğine? Bak bu çok, harbiden bu müthiş bir şey ya. O kadar hafif bir meyve ki. Bunu da seviyoruz. Bunun hep adını unutuyorum ya. Onu yarıyorsunuz ortadan ikiye. Bir et var. Onu yiyorsunuz. İçindeki çekirdeği atmanız gerekiyor. Biraz acı bir çekirdek o. Durian da şöyle göstereceğim sizlere. Meyvelerin kralı olarak geçiyor. Bu duryanın içi. Bu pis kokan bir meyve. Bunu her yere sokamıyorsunuz. Yasak. Birazcık değişik bir tadı var. Sanki böyle soğan yiyormuş gibi hissediyorsunuz bir yandan. Değişik bir tadı var ama mutlaka deneyin derim. Bakın duryanın soyulmamış hali bu. Dışı böyle dikenli dikenli. Bunu öyle kesiyorlar, biçiyorlar. O içindekini çıkarıyorlar. Pahalı da bir meyve. Çok pahalı bir meyve bu. Baktım bir yerlerden böyle garip kokular geliyor. Yemek bölümüne gelmişim. Şöyle sizlere Tayland'ın yerel yemeklerini göstermek istiyorum. Ne yazık ki isimleri yazmıyor. O yüzden isimlerini söyleyemeyeceğim. Ama şöyle sizlere neler yaptıklarını göstereyim. Burada 3 tane ablamız var. Onlar işletiyor burayı. Tavuk da var, balık da var, bol bol sebze de var. Yemekler yağlı yağlı. Soya sosu kullanıyorlar genelde. Böyle tatlımsı sos kullanıyorlar. Biraz böyle balık sosu vesaire kullanıyorlar. Sebzeler diri kalır. Tayland'a gelirseniz haberiniz olsun. Mesela pilav mı söylediniz? Üzerine böyle sebze mebze koyarlar ama o sebzeler diri kalır yani. Çok fazla pişirmezler. Buradan mesela istediğiniz neyse söylüyorsunuz. Bir tabak yapıyorsunuz. Ücreti mukabilinde yiyorsunuz ama maalesef bunlar açıkta kaldığı için çok önermiyorum arkadaşlar. Bunun da sebebi açıkta hava sıcak. Hava sıcak olduğundan çok fazla bakteri oluşuyor. O yüzden zehirlenme ihtimaliniz var. Midenizin kötü olma ihtimali var. Yani biz alışık değiliz bu tarz böyle ülkelerde açıkta kalan yemekleri yemeye. O yüzden dikkat edin derim. Yani yeseniz de dikkat edin. Bangkok'a çok da uzak olmayan bir mesafede bir pazar kuruluyor arkadaşlar. Bu pazarın özelliği içerisinden tren geçmesi. Tren geçerken böyle tezgahları topluyorlar. Biliyorsunuzdur o pazarı, görmüşsünüzdür, duymuşsunuzdur. Tren pazarı olarak geçiyor. Güzel bir görüntü oluşuyor. Şimdi oraya doğru gideceğiz. 2 tane tren yolculuğu yapacağız oraya gitmek için. Öncelikle rotayı anlatıyorum sizlere. Bangkok'ta her nerede kalıyorsanız kalın, Vuttakat tren istasyonuna geliyorsunuz. Eğer bu rotayı benim gibi trenle yapmak istiyorsanız Vuttakat tren istasyonuna geliyorsunuz arkadaşlar. Tren istasyonu dediğime bakmayın. Sadece burada bekleyebileceğiniz bir platform var. Bilet gişesi vesaire yok. Çünkü bilet almanıza gerek yok. Trende ücreti ödeyeceğiz. Şimdi 2 tane tren yolculuğu yapacağız. İlk tren yolculuğumuz Vuttakat'tan Mahachai'ye arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Mahachai yönüne giden trene bineceğiz. Yani benim bulunduğum bu platforma gelecek olan tren. Şöyle sizlere saatleri göstermek istiyorum. Bakın. Ben 8.40'daki trene bineceğim arkadaşlar. Saatlerde bu şekilde yazıyor. Öncelikle Mahachai yönüne giden trene biniyoruz. 50 dakikalık bir yolculuk yapacağız. Mahachai'ye ulaşacağız. Şimdi o yolculuğu göstereceğim sizlere. 10 baht ücret ödeyeceğiz. Bunu trenin içerisinde görevli ödeyeceğiz arkadaşlar nakit olarak. Daha sonrasında videonun ilerleyen kısmında Mahachai'den asıl tren pazarının olduğu kısma nasıl gittiğimizi de göreceksiniz. Şimdi trenin gelmesine bir 5-10 dakika gibi bir şey var. 40 geçe yazıyor. Bazen 1-2 dakika gecikebiliyor. Tam 41 geçiyor arkadaşlar. Tren geldi. Karşı taraftaki yerde de bekleyebilirsiniz. Bakın tek ray var. 2 taraftaki kapılar da açılacak. İkisinden de binebilirsiniz. Benim bir yan kafa sabah mamurlu 2 tane ray var. Karşıdaki diğer tren için diye düşündüm ama değil.
Böyle düğme var. Buraya basıyorsunuz. Biniyorsunuz. Bakın karşıdaki kapı da açıldı. Trenin içini de göstereyim sizlere. Bu kısımda oturabilirsiniz. Şimdi bir tane daha rahat koltukların olduğu bölüm var. Orayı da göstereceğim sizlere. İleride abi hemen biletinizi kesip veriyor. 10 baht. Kişi başı 10 baht. Trenin içinde tuvalet de var arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere. Arada kalan bu kısma genelde çok fazla insan gelmiyor ama buradaki koltuklar daha rahat. Şöyle göstereyim sizlere. Genelde uçlara oturuyorlar. Oradakiler çok rahatsız oluyor. Ama aklınızda bulunsun, buradaki koltuklar daha rahat, bir de aynı ücret. Ücret farkı ödemiyorsunuz. Hop hop, aman yavrucuğum sakin. Birden atladı çocuk. Korktum lan. Saat tam 9.36 arkadaşlar. 55 dakikada geldik. Burası Mahachai'nin tren istasyonu. İlk yolculuğumuzu tamamladık. Şimdi buradan feribota gideceğim. Feribota bineceğiz. Oradan yolun karşısına geçeceğiz. Nehrin karşısına geçeceğiz. Oradan ikinci tren yolculuğumuzu yapacağız. Burası küçük bir kasaba arkadaşlar. Tren istasyonunda iniyorsunuz ya, hemen böyle bir sokak pazarı görüyorsunuz. Böyle bir göz atarsınız. Buraya gelecek olanlar için söylüyorum. Ufaktan şöyle bir etrafı süzersiniz. Diğer trene geç kalmamaya çalışın. Abimiz bisiklet sürüyor ve yolcu taşıyor bu şekilde. Hayatını kazanıyor. Bakın burada böyle kurutulmuş balıklar var. Biraz da şey gibi ama çok da kurutulmamış gibi ya. Kurutulmaya bırakmışlar gibi diyeyim. Oo, meyvelere bak, meyvelere. Bota bineceğimiz yer burası arkadaşlar. Hemen şuradan hızlıdan biletimizi alalım. Bekliyorlar çünkü. Aha. Hello. Aha, yetiştik. Vallahi yetiştik. Son saniye yetiştik ha. 3 bahtta oradan biletinizi alıyorsunuz. Daha sonrasında bota geliyorsunuz arkadaşlar. Karşı tarafa geçeceğiz. Şöyle göstereyim. Karşı tarafa geçeceğiz. Oradan kısa bir yol daha yürüyeceğiz. Daha sonrasında tren istasyonuna ulaşacağız. Bunu kaçırsaydık arkadan bir tane daha geliyor hemen. Ona binerdik. Bottan iniyorsunuz arkadaşlar. Böyle ufak bir pasajın içinden geçiyorsunuz. Burada yazıyor zaten. Ban Laem Railway Station. Biz buraya gidiyoruz. Ban Laem tren istasyonu. Hemen sağa dönüyoruz. Buradan dümdüz yürüyeceğiz ve tren istasyonuna ulaşacağız. Geliş bu şekilde. Gelecek olanlar için böyle adım adım göstermek istiyorum. Şimdi tren istasyonuna gidelim, biletimizi alalım. 1 saatlik daha yolculuğumuz var. Ban Laem tren istasyonuna geldik şimdi. Bottan indik, birkaç dakika yürüdük. Tren istasyonuna ulaştık. Bilet ofisi hemen orada. Bileti aldım şimdi arkadaşlar. Mae Klong tren istasyonuna gideceğiz. Zaten burada yazıyor. Sabah 7.30'da, 10'u 10 geçe, 13.30'da ve 16.40'da tren var. Ben onu 10 geçe trenine bineceğim. 1 saatlik bir tren yolculuğu yapacağız ve meşhur tren pazarına ulaşacağız. 10 baht ücret ödedim tren biletine. Herhangi bir koltuk numarası vermiyorlar. Siz istediğiniz koltuğa oturabiliyorsunuz. Ama benim tavsiyem, bakın orada hazırda bekliyorlar. Hızlı bir şekilde buralarda bir yerde durun. Pencere kenarı koltuk kapmaya çalışın ki tren pazarının manzarasını izleyebilirsiniz. Trenimiz geldi arkadaşlar. Bu trenle tren pazarının içinden geçip son durağa kadar gideceğiz. O güzel manzarayı göreceğiz. Şimdi hızlı hareket edip yer kapmak lazım. Bizim kapımız bu. Tam önünde durmuşuz be. Tam önünde durmuşuz ha. Güzel yer kaptık. Vallahi güzel yer kaptık.
tren pazarının olduğu kısma geldik. Buradan itibaren tren yavaş yavaş hareket ediyor. Çok az bir süre sonra istasyona varacak. Tabii o arada siz pazarı görüyorsunuz. Tayland'daki en ilginç pazarlardan bir tanesi burası. Yani buralara kadar yolunuz düşerse Bangkok'a çok uzak bir mesafe değil. Mutlaka ziyaret etmenizi öneririm. Tren gittikten sonra tabii ki de tezgahlar tekrardan açılıyor, muşambalar geriliyor. Burası gölge bir alan oluyor ve tekrardan pazar işlemeye devam ediyor arkadaşlar. Buranın olayı budur. Tayland'daki en ilginç pazarlardan bir tanesi burası. Buranın halkı da turistik olduktan sonra burası tabii ki daha da fazla gelir elde etmeye başladı. Buranın halkına da oldukça faydalı bir durum oldu. Hem ulaşım da sağlıyor hem turistlerden para kazanıyorlar. Gördüğünüz gibi bayağı bir kalabalık var. Bunu görmek için geliyor insanlar. Aklınıza gelen her şeyi bu pazarda bulabilirsiniz. Ve Bangkok'ta fiyatlar nasılsa burada da aynı. Öyle aman burası çok turistik, turistlere biraz daha yüksek fiyattan bir şeyler satalım gibi bir olay yok. Orada fiyat neyse burada da o. Aslında Tayland'ın en sevdiğim yanlarından bir tanesi bu arkadaşlar. Yani çok ciddi anlamda böyle uçuk fiyat politikaları gütmüyorlar. O yüzden gezerken böyle tabii ki yine belli başlı yerlerde çok yüksek fiyatlar çekiyorlar. Ama genel itibariyle bunu görmezsiniz. Sebze de var, meyve de var, hediyelik eşya da var, kıyafet de var. Yani ne ararsanız burada bulabilirsiniz. Keyifli de vakit geçirirsiniz. Tayland dediğimiz zaman aklımıza gelen şeylerden bir tanesi de yüzen pazarlar arkadaşlar. Burada böyle bir kültür var. Kanalların üzerine insanların yaşadıkları bölgelerde bir kanal varsa oranın üzerine pazar yerleri kuruyorlar. Belli başlı olanları bayağı da turistik oluyor. Şu an en meşhur olan yüzen pazara geldim. Dam Noen Suduak olarak sanırım telaffuz ediliyordu. Burası Bangkok'a oldukça yakın bir mesafede. Dilerseniz turla gelirsiniz, dilerseniz çeşitli yollarla gelirsiniz. Ben nasıl yaptım? Ben önce tren pazarını ziyaret ediyorum her zaman. Bangkok'tan tren pazarının olduğu kısma nasıl gittiğimi biliyorsunuz videolardan. Tren pazarını ziyaret ediyorum. Oradan bir taksi ya da tuk tuk mutlaka pazarlık yapın. 150 bahttan fazla vermeyin. Çünkü fiyatı o. Bir 15-20 dakikalık bir yolculukla hemen buraya geliyorum arkadaşlar. Yüzen pazara geldiğinizde sizi birkaç farklı yerde bırakacaklar. Sakın oraya gitmeyin çünkü orada genelde daha pahalı botlar kiralarsınız. Bu pazarın olduğu yere gelmeye çalışın. Şimdi aşağı ineceğim, buraya gezeceğiz. Tayland'daki en ilginç yerlerden bir tanesi burası. Tayland'ın ilginç pazarlarını gezmeye devam ediyoruz. Burada böyle bir sürü tezgah görüyorsunuz arkadaşlar. İnsanlar ekmeklerini kazanıyorlar. Bir yandan da burada yaşam sürüyorlar aslında. Yani gündelik hayatları bu. Biz gibi turistler buraya geldiği için turizmde bu insanların bir ekmek teknesi olmuş, gelir kapısı olmuş. Bot turu yapıyorlar, bot kiralıyorsunuz. Dilerseniz motorlu botlar var. Dilerseniz böyle bir beden gücüyle kayık çeke çeke, böyle kürekle çeke çeke sizi gezdiriyorlar. Onlar daha ucuz oluyor, motorlular daha pahalı oluyor. Bu şekilde 1 saatlik, 2 saatlik tur yapabiliyorsunuz kanallarda. Geçen sene de bu abladan tur almıştım ben arkadaşlar. Bu sene de kendisinden tur alıyorum. Thank you. Kapın kap. Çok tatlı bir abla. Burada şeyler var, kayıklı botlar var. Onlardan tur aldım. 800 bahta verdi abla. Motorlu bot da var dediğim gibi, onu da alabilirsiniz. O biraz daha pahalı oluyor bazen. Çok pazarlık yapmadım ablayla. Bu ablayı seviyorum. Geçen sene bayağı bir şey yapmıştı, iyi davranmıştı, iyi niyetli davranmıştı. Abimiz yavaş yavaş kanalın içinde gezdirecek bizi. Abinin eşiymiş. Eşinin dükkanına getirdi. Hanımcı bir abimiz. Burada abla farklı şeyler satıyor arkadaşlar. Şöyle hediyelik eşya alabilirsiniz ama mutlaka pazarlık yapın. Birazcık yüksek fiyatlara verebiliyorlar. How much this? Bakalım şuna ne kadar diyecek. Güzel masaj yapıyor da bu 300 baht diyor. Abla 300 baht dedi. Dedim abla teşekkür ederim, almayacağım.
100 bahta kadar düştü. Kendi düştü. Ben öyle hiç pazarlık yapmadım. Sağ olun, almayacağım dedim sadece. Bu güzel oluyor yani, şöyle boynunuza falan da yapıyorsunuz. Rahatlatıyor biraz. Belki 100 baht bile pahalıdır ama 100 baht dedi, dedim tamam abla ver yani, o kadar burada durduk. En azından bir şey aldım, bir dahaki yerlerde artık derim bak bende var dedim yani. Bir sürü böyle hediyelik eşya alabileceğiniz yer var, bot var. İnsanlar bu şekilde ekmeğini kazanıyor arkadaşlar burada. Tabii yemek vesaire bir şey de satıyorlar, meyve de satıyorlar. Bir şeyler de atıştırabilirsiniz, yiyebilirsiniz. Buranın olayı bu. Güzel bir yer, tatlı bir yer yani. Tayland'a gelirseniz sadece Bangkok'ta değil, çeşitli yerlerde böyle yüzen pazarlar var. Abi muz kızartması ikram etti. Burada çok fazla muz yetişiyor arkadaşlar bu ülkede. Muz kokonat, muz kokonat, muz kokonat. O yüzden lan ne oluyor? Yuka yuka geçiyorlar ha, yuka yuka geçiyorlar. O yüzden muz kızartması da oldukça fazla buluyorsunuz. Çok da güzel yapmışlar. Şemsiyeyi parçaladı. Bayağı iyiymiş ya. Müthiş bir şey. Dışarısında böyle bir de susam dökmüşler dışına. Acayip güzel. İlk defa muz kızartması yiyorum Tayland'da. Diğer ülkelerde yemiştim ama ilk defa Tayland'da yiyorum. Güzel. Feci bir kalabalık var ya. İnanılmaz bir kalabalık var. Doğru düzgün yol alamıyoruz kanalda. Hareket edemiyoruz. Tam turistik sezon olduğu için artık herkes buralarda. Buralara kadar gelen turistler bütün turistik aktiviteleri doğal olarak yapıyorlar arkadaşlar. O yüzden feci bir kalabalık var. Bazı yerlerde restoranlar vesaireler de var. Siz isterseniz duruyorlar, yemek yiyorsunuz, oturuyorsunuz ama tabii uzun bir bot turu yapmanız lazım o zaman. Burası oldukça büyük bir yer arkadaşlar. İnsanların aynı zamanda yaşadığı bir bölge burası dediğim gibi. Bakın mesela burada birinin evi var. Kanaldaki su yükseldiği için evleri birazcık daha böyle yükseğe inşa etmişler. Ne olur ne olmaz diye. Ha bak burada kedileri de var. Kayıklarını vesairelerini böyle alt tarafa koyuyorlar. Orada abimiz telefonda takılıyor. Siz turda alışveriş yapabileceğiniz yerleri gezerken biraz da böyle sizleri burada yaşayan insanların evlerinin olduğu bölgelerde de gezdiriyorlar. Buradaki dükkan kapanmış mesela. Abimiz botta takılıyor. Böyle bir yerde yaşamak nasıl bir deneyim acaba? Yani çıkıyorsunuz, sokağa çıkmıyorsunuz, direkt kanala çıkıyorsunuz, suyun olduğu yere. Çok ilginç bir deneyimdir ya. Kendime kokonat dondurması aldım arkadaşlar. Ablam çiçeğimi de koydu. Kokonatın içini böyle, içindeki beyaz etler oluyor ya, onu böyle oyuyor, yiyebileceğiniz şekilde çıkarıyor. Üzerine dondurma koyuyor. 3 top pirinç koyuyor. Bu sticky rice'deki yapışık pirinçlerden koyuyor. Tatlımsı pirinçlerden koyuyor. Üzerine de şöyle fıstık koyuyor. 60 baht. Afiyet olsun. Kalabalık birden dağıldı baksanıza. Büyük ihtimalle bir grup geldi. Birkaç tane grup geldi buraya. Onlar kanalda bayağı bir kalabalık yaptılar. Onlar dağılınca bayağı bir sakin oldu. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.